someone to bring you freedom, 'cause you're out of saving grace when the world comes undone. Merhaba, yeni bir vlogla tekrar karşınızdayım. Bu vlogda size eski Tekirdağ evlerini tanıtmaya çalışacağım. Eski Tekirdağ evlerini tanımak niye önemli? Dönemin sanat anlayışını yansıtmak, şimdiki yapılara süsleme açısından örnek oluşturmak ve turizme katkı bulmak açısından önemli. Öyleyse tek keşfimize başlayalım. Evet, eski Tekirdağ evlerinin mimari özelliklerinden de biraz bahsedelim. Eski Tekirdağ evlerinin büyük bir bölümü karkas yani yapı iskeletinin ahşap olduğu yapılar. Bir kısmı ise kolon kullanılmayan yığma taş ve tuğladan yapılan binalar. Eski Tekirdağ evlerinin yine çok büyük bir bölümü bodrum katı üzerine 2 kat şeklinde inşa edilmiş. Yine evlerin çoğunda yukarıda görebileceğiniz gibi cumbalar yani çıkma kısımlar bulunuyor. Aynı zamanda evlerin büyük bir çoğunluğunda çatı katı da mevcut. Evet, eski Tekirdağ evlerinde bu tip kapı süslemelerine tablalı yani göbekli kapı adı veriliyor. Bu tip süslemelerde 3 bölüm var. Üst, orta ve alt kısım. Evlerin bazılarında üst ve alttaki süslemeler aynı, bazılarında ise farklı oluyor. Ama bu gördüğümüz kapıda ise üst ve alttaki süslemeler birbirinden farklı. Evlerin büyük çoğunluğunda ise kapı kanatlarının ikisi de birbirleriyle aynı oluyor. Evet, Rakoçi evinin önündeyiz. Rakoçi'den ilk Tekirdağ vlogumda ayrıntılı bahsetmiştim ama yine de kısaca bilgi vereyim. İkinci Ferenc Rakoçi, Macar ulusal kahramanı ve Erdel Prensi. Avusturya ve Macaristan İmparatorluğu'na karşı bağımsızlık mücadelesi veriyor ve ilk savaşı kazansa da ikinci savaşı kaybediyor ve Osmanlı İmparatorluğu'na sığınıyor. Bir süre İstanbul ve Edirne'de ikamet ettikten sonra 1720 yılında Tekirdağ geliyor ve ölümüne kadar geçen 15 yıl sürede yani 1735 yılına kadar bu evde yaşıyor. Burası Macarlara göre Ferenc Rakoczy'nin danışmanı ve özel kalem müdürü olan Mikes Keremen'in evi. Mikes Keremen, Rakoczy Erdel Prensi ilan edildikten ölene kadar geçen süre boyunca hep Rakoczy'nin yanında yer almış. Rakoczy'nin baş danışmanlığını ve özel kalem müdürlüğünü yapmış. Buradaki Macar komutanlar ölünce de Macarların başbuğu yani lideri seçilmiş. 1761 yılında ise vebadan dolayı vefat etmiş ve Ermeni mezarlığına defnedilmiş. Hayali teyzesine yazdığı Türkiye mektuplarıyla biliniyor. Eski Tekirdağ evlerinin kapılarında kapı tokmağı da bulunuyormuş. Bunlar demir veya pirinçten oyularak yapılıyormuş. Ev halkı önceden kimin ne kadar tokmağı vuracağına karar veriyormuş. Böylece dışarıdan kimin geldiğini anlayabiliyorlarmış.
Evet, burası Sarı Köşk. 1918-1921 yılları arasında e, Müses Agoviç isimli zengin bir Ermeni tarafından inşa ettirilmiş. Gördüğünüz üzere iki katlı kagir bir yapı. Zamanında adliye binası ve askerlik şubesi olarak da kullanılmış. Şimdi ise İl Kültür Müdürlüğü tarafından sergi salonu olarak kullanılıyor. Evet, bugünkü son durağımız ise Mustafa Kemal Atatürk'ün kaldığı ev. Mustafa Kemal Atatürk Bulgaristan, Sofya'da askeri ateşeyken Birinci Dünya Savaşı patlak vermiş. Atatürk de bu savaşta aktif rol almak için Genelkurmay'a bir yazı yazmış. Bunun üzerine Enver Paşa Atatürk'ü Çanakkale Savaşı'nda destanlar yazan 57. alayın da bağlı bulunduğu 19. tümeni kurmakla görevlendirmiş. Bunun üzerine Atatürk 2 Ağustos 1915'te 2 Şubat 1915'te Tekirdağ'a gelmiş. İlk olarak Yunus Bey Caddesi'nde şu anda göremediğimiz zaman içerisinde yıkılan bir evde kalmış. Ondan sonraki günlerini ise burada geçirmiş. Burası o zaman Fikret Hanım'ın konağı olarak geçiyormuş. Ahşap bir otelmiş. Şimdi gördüğünüz üzere restoranlar ve eczaneler, apartmanlar bulunuyor. Evet, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Şimdi